Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önce biriktirdiğim bu kavanozları, reçel kavanozlarını şık bir baharatlık haline dönüştürdüm. 6 tane kavanozu, her birini tek tek aynı çalışmayı uyguladım. Baharatların içerisine koyacağım baharatların görünmesi için küçük bir pencere hazırlıyorum. Bunun için kendinden yapışkan stickerlar da var daire şeklinde, ama ben elimde olmadığı için farklı bir yöntem geliştirdim. Maskeleme bandını masaya yapıştırdım. Bir kapakla daire çizdim ve onu kestim. Maskeleme bandı vernikli yüzeye yapıştıktan sonra özelliğini yitirmiyor. Tekrar kavanoza yapışıyor. Ben böyle bir yöntem buldum. Ekstra bir malzeme almaya da gerek kalmadı böylelikle. Bu yuvarlak kağıt bandı kendimce tespit ettiğim bir noktaya yapıştırdım. Tabandan yaklaşık 1 santim kadar üstte olacak şekilde. Sonrasında üstte porselen hamurundan silikon kalıbımda böyle bir motif hazırladım. Porselen hamurunu kendim hazırlıyorum. Kanalımda yapılış videoları mevcut. Yağladığım silikon kalıptan çıkarttığım motifi çiçek tutkalıyla hazırladığım pencerenin üst kısmına yapıştırdım. Birazı motifin kağıt bandının üzerine geldi. Ancak böyle daha güzel olacağını düşündüm. Kağıt bandı da çıkarma yöntemi buldum. Sonrasında videoda göreceksiniz. Yarısını açık, yarısını koyu renge boyamak istedim. Motifin bittiği kısımdan itibaren maskeleme bandını yapıştırdım ve bandın üst kısmını bebek mavisi rengine boyadım. Açık bir renk. Alt tarafını da safir rengine boyayacağım. Maskeleme bandından alt tarafa sızıntılar olabiliyor. O yüzden bandın iyi bir şekilde yapışmasını sağlayalım. Bu ve her katı, yani üst ve alt kat olarak düşünürsek 3 kez boyamanızda fayda var. Boyamız da mutlaka multi surface boya olmalı. Sadece akrilik boyaların çıkma ihtimali var. Şimdi alt tarafı maviye boyuyorum. Ben bu kısmı düz bir şekilde fırçayla taşırmadan boyadım. Ancak siz taşıracağınızı düşünüyorsanız üst tarafa maskeleme bandı yapıştırıp alt tarafa boyayalım. Motif kısmını da yine safir rengine boyadım. Bu biraz itinalı bir boyama oluyor. Bunu boyadıktan sonra şimdi artık kağıt pencere olarak hazırladığım kağıt bandı söküyorum. Kesici bir aletle bu kısmı biraz aşındırıp kaldırabilirsiniz. Hafif sızmalar olmuş boyayla, onları da temizledim. Şimdi yine bebek mavi renginden koyu mavi rengimin üzerine yelpaze fırçayla hafif hafif süpürmeler yapıyorum. Yelpaze fırçada çok fazla boya olmamasına özen gösterelim. Yoksa istediğimiz görüntü ortaya çıkmaz. Süpürme yaparken mavinin üzerine bebek mavisi süpürme gerçekten çok güzel bir etki yarattı. Bakın bu şekilde 6 tane kavanoza aynı işlemleri uyguladım ve hazır hale getirdim. Şimdi kapakları hazırlıyorum. Kapağı soğuk porselen hamurundan kulp görüntüsü veren bir
yuvarlak bir şey hazırladım. Bu tabii görsel, hani buradan tutup kaldırmamamız lazım kapağı. Ancak bu porselen hamuru sertleştiği zaman kolay kolay çıkmıyor. Yine biz kapağı çevirerek açalım. Kulp kısmını fazla ellemeyelim. Kapağı safir rengine boyadım. Yine kapağı da en az 2 kat olmak üzere boyayalım. İki boyama arasına 8 saat aralık verirseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Kapağın kenarlarına da yine bebek mavisi rengimle çok hafif süpürmeler yaptım. Hafif fırçayı dokundurdum. En son bir pırıltı vermek istedim. Çok hafif antik gold'la ışıltılar verdim. Kanalıma bu arada abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparak ve aynı zamanda yeni videolarımdan haberdar olmak için de alarm simgesini tıklayarak bildirimlerinizi açarsanız yeni videolardan da haberiniz olmuş olur. Şimdi kavanoz kapağının altında görünen bir cam kısım vardı. Ben bu kısma da antik gold sürdüm. Önce jüt ip mi acaba bağlasam dedim, ancak hijyenik olmadığını düşündüğüm için yine boya yapmaya karar verdim. Son olarak da vernik işimi yaparak çalışmamı sonlandırıyorum. Gayet güzel bir çalışma oldu ve ben artık küçük küçük baharatlarımı, zerdeçal, zencefil, tarçın gibi bu kavanozlarda çok güzel bir şekilde sergileyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça